Merhaba arkadaşlar. Canelo Alvarez Gennady Golovkin maç öncesi Dimitri Pivol'e neden kaybettiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Samimi açıklamalar yaptı. Ben her zaman demiştim. Benim dediğim çıktı gibisine artık konuşmak istemiyorum. Sadece var olan gerçekleri size bazen anlatıyorum, göstermek istiyorum. Ama bazı arkadaşlar bazı konularda ısrarcı oluyor. Alakası yok. İşte Dimitri Pivol'e kaybetti. Canelo Alvarez şişirilmiş, balon bir boksör, balon bir şampiyon gibi bu şekilde sözler sarf eden arkadaşlar da oldu. Yalnız arkadaşlar bazı şeyleri görmeniz için aslında boksu ne bileyim enine boyuna çok fazla bilmeniz gerekmiyor. Mesela bir boksöre bakarsın bundan önceki maçlarında nasıl dövüşüyor ve o maçta nasıl dövüşüyor. Eğer ki o maçla diğer maçın arasında çok bir fark varsa bilin ki bu isim ya antrenmansızdır ya psikolojikmen bir sorun yaşıyordur. Ailevi olabilir, iç ruhen olabilir, iç dünyasında bir sorun yaşayabilir. Bunun gibi birçok şey olabilir. Bununla ilgili de Canelo Alvarez'in kendi ağzından açıklamasını birazdan size okuyacağım. Yine Eddie Reynosa'nun açıklaması var. Önce Eddie Reynosa'nun, sonrasında da Canelo'nun açıklamasını sizlere açıklayacağım. Öncelikle Eddie Reynosa'nun açıklaması şu şekilde. Boksta kazanırsın ve kaybedersin. Evet, doğru. Boksta kazanırsın ve kaybedersin. İki şık var. Evet, bunda haklı. İki yumurtadan birisi kırılacak. Ama onlardan bir tanesi bu sefer Canelo Alvarez oldu. Dimitri Pivol değil, Canelo Alvarez kırıldı. Burada önemli olan kavga anında kime kaybettiğinizi ve neye aradığınızı görmektir diyor. Kime kaybettiğinizi ve neyi aradığınızı görmektir diyor. Neyi arıyorlarsa onu da bilmiyorum artık bu açıklamasında neyi kastetti. Oscar Valdez gibi bugün oradaki en iyi dövüşçülerden birini Shakur Stevenson'a yenildik. Oscar Valdez'in performansı çok kötüydü. Oscar Valdez'in önceki yaptığı boksa baktığımızda sonraki Shakur Stevenson karşısındaki Oscar Valdez'e baktığımızda arasında dağlar kadar fark vardı. Oscar Valdez yani çok kötü bir boks yaptı. İşin açıkçası hani belki antrenmansızdı, belki Shakur Stevenson'ı ciddiye almadı ama bence o maçta çok kötüydü. Ondan önceki maçta çok güzel aparkatlar, kroşeler vuran etkili bir boksördü Oscar Valdez. Saul ile kaybetmememiz gereken bir savaşı kaybettik diyor. Saul Canelo Alvarez'de kaybetmemiz gereken bir savaşı kaybettik diyor. Yani Dimitri Pivol'ü yenmemiz gerekiyordu ama kaybettik diyor. Öncelikle kaybetmememiz derken eğer ki bir maçı kaybetmemek istiyorsan bunun için çok çalışacaksın. Ne kadar doğru çalıştınız ve bu maça ne kadar hazırlandınız ve bu maçı ne kadar ciddiye aldınız, bu çok daha önemli. Ama günün sonunda yeni başarılar aramayı diğer durumlarda yaptığımız gibi tarihi yazma arayışımızı kaybetmedik diyor Eddie Reynoso. Yine devam ediyor. Reynoso, yolu zaten biliyoruz, formülü zaten biliyoruz ve ilerlemeye devam etmek, kendimizi motive etmek istiyoruz diyor Eddie Reynoso. İnşallah öyle olur. Canelo Alvarez'in açıklamasına geldi. Canelo Alvarez gerçekten bir boksörün nasıl konuşması gerekiyorsa o şekilde konuşuyor. Mesela insanların bir yerde aslında Canelo Alvarez'i neden çok fazla sevdiğini, özellikle de dünyadaki boks fanlarının, boks takipçilerinin neden Canelo Alvarez maçlarına dikkat ettiğini, özen gösterdiğini bir kez daha şundan anladım. Bir boksör gerçekten konuşmasını bilecek. Mesela Canelo Alvarez'in Gennady Golovkin ile ilgili söylediği sözler var. İşte kameralar karşısında diyor efendi birisi gibi gözükmeye çalışıyor diyor. Ama hiç de öyle değil diyor. Ona karşı bakışlarından, içindeki ona karşı belki bir nefret var. Bilmiyorum, nefret mi var? Kızgınlık mı var? Gennady Golovkin'e çok fazla kızgın. Canelo Alvarez ne olduysa, neyini duyduysa bilmiyorum. Ama bunu da zaten basın konferansında gördünüz. Şu da bir gerçek. Mesela ben Canelo Alvarez Gennady Golovkin maçını normal geçecek diyordum. Hatta rutin bir maç, hani her zamanki gibi diyordum. Ama bu maç hiç de öyle geçmeyecek. Bu maçta ikisi de birbirini kırmak için ringe gelecek. Bu belki Gennady Golovkin olur, belki Canelo Alvarez olur. Ama ikisi çok sağlam ringde olacak. Bunun da garantisini size verebilirim. Canelo Alvarez'in
açıklaması şu şekilde. Kaybettim çünkü kaybettim diyor. Yani kaybettim artık. Kaybettim. Bunun diyor ilerisi gerisi yok yani kaybettik. Golf ya da hiçbir şey için değil. 3 yıl önce golf oynuyordum ve tartışmasız süper orta siklet şampiyonluğunu kazandım diyor. Golf oynuyordum ama diyor tartışmasız süper orta siklet şampiyonluğunu kazandım. Hani bir nevi bahanem yok diyor. Bu yüzden sebep bu değil diyor. Bu yüzden sebep bu değil. Kaybetmemin sebebi golf oynamak veya herhangi bir şey değil diyor ve devam ediyor. Başka bir sebep daha var ama bir şeyler söyleyip mazeret üretmek istemiyorum diyor. Yani büyük bir ihtimal ailevi olabilir. Başka bir sebep dediği zaman bunu açıklayamaz. İş dünyasında yaşar. Belki onun ailevi olabilir, eşiyle olabilir, akrabalarıyla olabilir, anne babasıyla olabilir, kardeşleriyle olabilir. Yani burada da hani bunları söyleyerek mazeret üretmek istemiyorum diyor. Hani hayatımda bahaneye yer yok diyor. Gerçekten güzel açıklaması. Kaybettim ve hepsi bu diyor. Yani kaybettiğini kabulleniyor. Boksta da şu bir gerçek arkadaşlar. Bir boksör bir maç kaybettiği zaman onun işi bitmez. Bir maç kazandığı zaman da ayyuka çıkartmaya gerek yok. Her boksör yener ve yenilir. Devam ediyor. Yoruldum ve o kadar diyor. Yoruldum diyor. Yani belki yoğun geçen o maçlar işte çok fazla ara vermeden maçlar yaptı. Belki de o üzerinde olumsuz bir yorgunluk vardı. Mental olabilir, fiziken olabilir. Belki bu yorgunlukta bazen boksörlerde olabilir. Yani süre antrenörü oluyor çok fazla çalıştığı için. Ama Canelo Alvarez yine bununla ilgili açıklamasına devam ediyor. Her zamanki gibi antrenman yapamadım ama durum bu. Yani şunu itiraf ediyor arkadaşlar. Bakın ben size yine söyleyeceğim. Benim dediğim çıktı demiyorum. Bak antrenman yapamadım diyor. Zaten antrenman yapamadığı Canelo Alvarez'in boksuyla her şeyiyle zaten ortadaydı. Gözüküyordu zaten. Yumrukları güçsüzdü. İkili üçlü atakları yoktu. Refleksleri her şeyi çok kötüydü. Yine devam ediyor. Kaybettim ama şansımı tekrar elde edeceğim diyor. Kaybettim ama şansımı tekrar elde edeceğim diyor. Yani tekrar bıraktığım yerden mücadeleye devam edeceğim diyor. İnşallah eder. Yine devam ediyor açıklamalarına Canelo Alvarez. Bu vegan bir diyet yemek ya da bununla ilgili bir şey yemek değil. Burada ne demek istediğini tam anlamıyla anlayamıyorum. Çeviri bu şekilde. Başka şeyler bu aşırı antrenman değil. Başka şeyler hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bak farklı sorunları var. Ben bunu maç öncesi, maç sonrası analizlerimde söylemiştim. Özellikle de Canelo Alvarez ile ilgili Dimitri Bivol maçı ile ilgili maç sonu analizlere söylemiştim. Mental olarak Canelo Alvarez demiştim. Kafası çok dağınık. Konsantre değil. Kafası başka yerlerde. Bunu sizlere söylemiştim. Çünkü eğer ki arkadaşlar bakın boksun içerisinden geliyorsanız bir boksörün o an neler hissettiklerini, neler yaşadığını, konsantre mi, dikkatli mi, istekli mi bunu anlayabilirsiniz. Eğer ki boksun içinden gelmiyorsanız, sadece boksu takip ediyorsanız, örnek vereyim hobi olarak bu işi yapıyorsanız çok fazla anlamayabilirsiniz. Bunda da size saygım sonsuz. Ama ben size bir şeyler anlatıyorsam benim söylediklerime emin olabilirsiniz, güvenebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bu işi 21 yıllık tecrübeye dayanaraktan anlatıyor ve söylüyorum. 1-2 yıl boks yapmadım, 3 yıl boks yapmadım. Neredeyse benim hayatımın tamamı boksla geçti. Ve de burada Canelo Alvarez devam ediyor. Ben bahane istemiyorum. Onu bölümünde savaşmak istiyorum. Tekrar diyor Gennady Golovkin'in bölümünde tekrar onunla savaşacağım diyor. Ben size şunu da söylemiştim. Canelo Alvarez ne olursa olsun Dimitri Bivol'le tekrar maç yapacak. Yani o rövanşı mutlaka o yapacak. Ama Canelo Alvarez'in Gennady Golovkin maçından bir galibiyet elde edip moralini, motivasyonu düzeltip özellikle de Canelo Alvarez Gennady Golovkin maçı çok konuşulmuştu. Yani bu maç artık Arap saçına döndü ve bu düğümü çözmek için de Canelo Alvarez bu maçı yapıp artık bu Gennady Golovkin sayfasını kapatacak. Bütün konsantresini, dikkatini Dimitri
Bivol maçına verecek. O maçında bence özellikle de rövanşın heyecanı, enerjisi çok başka olacak. Ama kesinlikle Dimitri Bivol'de bu maça ilk maç gibi zannetmesin Canelo Alvarez'i. Canelo Alvarez çok daha iyi gelecek Dimitri Bivol'ün karşısına ve bu maç çok daha başka bir seviyede olacak diyebilirim. Benim şimdilik boksörle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yorumum bu şekilde. Canelo Alvarez'in açıklaması bu şekilde. Bazen boksta her zaman inişler çıkışlar olur. Boksörleri bir maçla iki maçla kesinlikle değerlendirmeyin. Boks ringlerinde her zaman yenmek de var, yenilmek de var, kazanmak da var, kaybetmek de var. Nasıl ki bir şey oluyor, seviniyoruz, bir şey oluyor, üzülüyoruz. Bunun gibi bir şey. Yine Canelo Alvarez kazanır, yerine oturur, zirveye oturur, düşer, tekrar kazanır. Yine aynı şekilde Dimitri Pivol'de, Tyson Fury'de ve birçok boksörde dünyanın en ünlü boksörleri yenilmedi mi? Mike Tyson, Muhammed Ali Clay, Lennox Lewis, işte birçok ünlü boksör. Yani hepsi kaybetti, yenilgiyle tanıştı. Yenilmeyenler var. Yenilmeyen bir tek kim var? Floyd Mayweather var. İnşallah o da yakında bir yenilgi tadar. Onun da artık serisi sonlara. Bir de Tyson Fury var. Boksörler nedense boks fanları bu seri, yenilmezlik serisi olan boksörleri çok fazla sevmiyor. Artık onlar da yenilsin istiyor ama yok yani bu adamlar ısrar ediyor. Biz yenilmeyeceğiz. Yenilgisiz bir şekilde emekliye ayrılacağız diyor. Bunlardan bir tanesi Floyd Mayweather. Diğeri de büyük bir ihtimal %85, %90 Tyson Fury olacak. Daha fazla konuyu arkadaşlar sağa sola çekmeye gerek yok. Artık konunun sonuna geldik. Tabi sizlere söylediğim gibi arkadaşlar daha çok fazla boks fanına ulaşmamız için videolara beğeni koymayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Çünkü bizden boks bilgisi çok geride olan kanallar şu anda abone olarak benden çok yukarıda. Bunun da nedeni şu: biraz geç başladık. Geç işin farkına vardık. Ve biz de burada yerimizi aldık. Beni üst sıralara taşıyın ki boksu özellikle de Türkiye'ye ve dünyaya daha etkili bir şekilde anlatayım. Ve insanlara boksun gerçek yüzünü, iş dünyasını göstertebileyim. Tabi bu da sizlerin desteği sayesinde olacak. Zamanla da bu işi çok daha profesyonel yapacağız. Çok daha ileri boyutlara taşıyacağız. İnşallah. Ama bunun için de dediğim gibi sizin desteğiniz, sizin arkamda durmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.